Hepinize merhabalar. Bugün şöyle bir et var önümde. Arkadaşlar bu eti daha önce denedim ama vakit yetmediği için yapamamıştım. Bugün tekrar deneyeceğim. Bunun hikayesi şu. Daha önceki videoyu izlemediyseniz Instagram'da bir video var. Bulabilirsem buralara bir yere koyarım onu. Adam böyle eti pişiriyor. Ondan sonra eline alıyor bıçağı. Tam böyle kesecek gibi yaparken alıyor böyle didikliyor falan. Bunu o kadar çok atan oldu ki sizden bana. Abi bu ne? Şimdi video 10 saniyelik bir Instagram videosu. Altında hiçbir bilgi yok. Valla Fas, Cezayir zannediyorum o taraflarda bir yerde çekilmiş. Ama ne olduğu konusunda hiçbir bilgi yok. Etin ne olduğu konusunda da bir bilgi yok. Yani burada birazcık kendi tecrübelerimize dayanarak. Şurada bir siniri var arkadaşlar. Bu önümde gördüğünüz et butun yumurtası. Şurada bakın. Şöyle bir siniri var bunun. Bu sinirini videoda yakaladığımızı düşünüyorum. Eğer doğru etse doğru yapabilirsek biz de finalde o tarz bir şey bulmayı umuyoruz. Şimdi bu et buttan çıkmasına rağmen yumuşak bir et. Hatta biz zirvede yapmıştık bunu. Orada gün yetmedi. Yani hem hava çok soğuktu, fırın çok geç ısındı. Bir de güneş erken battığı için etin pişmesi için en az 1,5-2 saatlik daha zaman varken biz ayrılmak zorunda kaldık. Onu rosto şeklinde yemiştik. Eve getirdim, soğuk yedim. İnanın muhteşem. Yani bundan bir roast beef de yapacağım. Normal roast beef'ten çok daha güzel oluyor. Onu da size söyleyeyim. Neyse, lafı daha fazla uzatmayalım. Hadi başlayalım. Fırınımızı ısıtarak başladık. 180 derece alt üst fansız. Bunda fana ihtiyaç yok çünkü et çıplak pişmeyecek. Bu etin o şekilde olabilmesi için buhar kaçınılmaz. Yani buharı kaçırırsak bu iş biter. Bu işi yapamayız. Şimdi ben kasaptan alırken eti vakumlatmıştım ama et dinlenmiş bir et değil arkadaşlar. O manada sizi yanıltmasın. Ben ne zaman yapacağımı bilemiyorsam birkaç gün varsa et rengini kaybetmesin diye her halükarda vakumlatıyorum. Ben şöyle kasabıma dışındaki bütün zarları temizlettirdim. Normalde şöyle benim yakında çıkaracağım bir baharat var arkadaşlar. Bunların bir yandan da testlerini yapıyorum. Bu benim en sevdiklerimden bir tanesi. Yani tahmin edeceğiniz gibi birazcık sarımsağı bunun baskın olan bir baharat. Şu an daha izinlerle alakalı süreç devam ediyor. Nasip olursa bir aya kadar falan inşallah çıkmış olur. Ben direktman değirmenle büyük bir et olduğu için yorucu oluyor. O yüzden de şöyle göz kararı baharat öğütücümün içine koydum. Evet. Bunu toz hale getirdim. Baharatım hazır. İkinci takviye ne olacak? Arkadaşlar bu çok yağlı bir et değil. Şöyle kendinden hafif hafif yağları var ama öyle çok aşırı yağlı diyebileceğimiz bir et değil. Ben şimdi burada dedim ya hani buhar lazım bana diye. Bu buharı yapmak için bu etin kendi suyuna ihtiyacımız var. Ben de şöyle hazır satılan et suları var. Onlardan aldım. Şimdi etin içerisine şöyle şırıngamı batırıyorum. Böyle bir cep oluşturuyorum. Basıyorum. Şimdi bu eti bakın zaten görünüyordur oradan. Şöyle dikkatli bakarsanız et şişiyor. Bizim buna ihtiyacımız var. Sebebine gelince etin kendi suyuna biraz ek yapıyoruz. Eklediğimiz şey yine et suyu. Bu yoksa normal su da ekleseniz olur arkadaşlar ama lezzetine kötü etki etmesini istemiyorsanız et suyunu tavsiye ederim. Evet, bu kadar yeter. Yaklaşık 1 su bardağı kadar içine enjeksiyon yaptım. Şimdi bu noktada şöyle tozu da içine karıştırıp yapabilirsiniz. Ama bunu baştan bir iyice elemeniz gerekiyor. Yeteri kadar toz olmazsa şırıngayı tıkıyor. O yüzden önce bunu eleyip sadece tamamen toz olanları kullanabiliyorsunuz. Ben şu an sadece dışından yapacağım. Çünkü zaten kapalı buharda pişeceği için o lezzet onun içine geçer diye düşünüyorum. Şimdi dışından şöyle baharatımı da veriyorum.
Etimi şöyle alacağım. Şöyle güzelce saracağım. Şimdi arkadaşlar önce bunu birkaç kat kapatıp kenarlarından şöyle bir sarıyorum. Şimdi aynı işlemi alüminyum folyo ile tekrarlayacağım. Şimdi arkadaşlar ilk katı sardım. Şöyle iyicene kapatıyorum. Şimdi aynı şekilde ikinci katı sarıyorum. Burada ek yerlerine dikkat edin. Ek yeri birinde üste geliyorsa birinde alta, birinde yana geliyorsa birinde düze gelsin. Bu şekilde etimiz hazır. Fırınım ısındı. Artık etimi fırınıma koyabilirim. Şöyle fırının orta rafına koyuyorum. Altına bir tane tepsi koydum. Olur ya damlarsa diye. Bunu da arkadaşlar içine birazcık sıcak su koyacağım. Bu şekilde içeride eğer ki kaçak olsa dahi buhar hiçbir şekilde kaçmayacak. Yani dış ortamda buharlı olacağı için işimizi garantiye almış olacağız. Suyu da böyle koyuyorum. Fırını kapatıyorum. Şimdi burada şu anda termometre dahi koymadım. Hiçbir şekilde buhar kaçağı olsun istemiyorum. Bunun şu an pişmesi minimum diyorum bir 3-3,5 saat sürmesi lazım. Şimdi ben ilk 3 saat hiç kontrol dahi etmeyeceğim arkadaşlar. 3 saat sonra geleceğim. Şöyle bir etin durumuna bakacağım. Ona göre gerekirse bir termometre ile yoksa belki daha sonra bir termometre ile devam edeceğim. Daha sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar an itibariyle 2 saat 40 dakika oldu. Şimdi bir açalım bakalım. Bir suyunu da kontrol edelim. Şöyle buharı aldık. Şu an suyu var halen daha. Biraz ek yapsak olur mu? Şimdilik idare eder. Daha ellemeye gerek yok. Şu an et de normal olması gerekenden daha sert durumda. Halen daha devam. Bekliyoruz. Bir saat sonra tekrar kontrol edeceğim. An itibariyle 3 saat 50 dakika olmuş. Şimdi yine bir kontrol edeceğim. Şimdi bunu kontrol etmeden önce her et bu sisteme uymaz. Bizim o istediğimiz kıvamı alabilmemiz için etin içindeki bağ dokularını yumuşatmamız gerekiyor. Normal şartlarda bu 94 derecede yumuşamaya başlıyor. Ama bizim böyle hani tamamen dirençsiz şekilde olabilmesi için 100 derecenin üzerine çıkmamız lazım. Ortalama 102-104 derece aralığı bana göre uygun olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada ben de ilk defa yapıyorum bu tarifi. Şimdi bir açalım kontrol edelim. Suyumuz hala biraz var. Biraz ek yapılabilir mi? İsterseniz yapın ama benim ihtiyaç yok. Artık bundan sonrasını termometre eşliğinde yapacağım. Dediğim gibi hedefim 102-104 derece aralığı. Belli bir dereceye kadar daha hızlı çıkar. Ondan sonra çok yavaşlar. Kendiniz de yaparken buna şaşırmayın. Şimdi arkadaşlar etin en derin noktasına batıracağız. Etin en derin noktasındaki sıcaklık bizim için önemli. Şöyle bakın. Şu an sıcaklık 97 derece gözüküyor. Bu ne demek oluyor? Biraz daha yolumuz var demek oluyor. Ben şimdi hiç düzeni bozmadan aynı şekilde tekrardan fırına koyacağım bunu. İnşallah su kaybı yaşamamışızdır. Yani ilk başta gördüğünüz özellikle de böyle rulo şeklinde sardım ki bu sıkıntı olmasın ama nasip. Bakacağız, sonuçta göreceğiz. Ben tekrardan bu şekilde fırına koyuyorum. Şu an 98 dereceye kadar çıktı. Dediğim gibi 102-104 aralığında almayı planlıyorum. Bir daha artık finalde tekrardan sizi bilgilendireceğim. An itibariyle 5 saat 40 dakika oldu.
Şu an itibariyle 102 dereceyi gördük. Yani biraz daha üzerine çıkmak istiyorum ama çok acıktık artık. O yüzden de artık burada bitireceğim olduğu kadar. Yani şu an artık öyle bir noktaya geliyor ki 100 dereceden sonra mesela örnek veriyorum, ilk başlarda 1 saatte 20 derece birden pişiyorsa 100 dereceden sonra ortalama 30-40 dakikada 1 derece artıyor. Yani 104 dereceye getirmem için tahmini 1 saat daha bekletmem gerekecek. Ben o kadar bekletmeyi düşünmüyorum artık. Yani olduysa zaten kendini belli eder. O yüzden de aşağı yukarı işte 5 saat 40 dakika 45 dakika civarında pişirmeyi bitiriyorum. Suyumuz idare etti. Sıkıntı olmadı. İçerisi de bu arada çok güzel kokuyor. Şimdi arkadaşlar et bayağı bir sıcak. Yani direktman elleyebileceğimi pek tahmin etmiyorum ama şöyle bir 10 dakikada bu şekilde bir dinlensin, bir kendine gelsin. Ondan sonra artık bakacağız. Evet arkadaşlar, birkaç dakika dinlendirdikten sonra paketi açalım. Et hala tabii ki sıcak. Vay be. Şuraya bakın arkadaşlar. O koyduğumuz kocaman et şu kadarcık kalmış. Ateş gibi var ya, ateş. Şimdi arkadaşlar şöyle suyunu aldım. Biraz soğutmaya çalıştım ama hala çok sıcak. Artık bilmiyorum yapabilecek miyiz. Şimdi geldik o meşhur sahneye. Bakalım ya burada işi bitireceğiz ya da fail olacağız. Meşhur sahnede nasıl yapıyordu? Şöyle bıçağı koyuyordu. Ana salla ya diyordu. Ondan sonra böyle girişiyor dedi. Arkadaşlar şu an çok sıcak olduğu için fazla didikleyemiyorum ama mevzu bu. Yani başardık diyebilir miyiz? Bu sefer başardık. Geçen sefer zirvedeyken bunu söylemiştim. Yani bunu devam ettirdiğimiz takdirde başaracağımızı düşünüyorum diye. Evet arkadaşlar. Doğru et, doğru tahmin. Yani buradan bir alkış alırız değil mi ya? Şaka bir yana harbiden çok zevkli bir olay ya. Yani böyle hani orada adamın o tripleri falan zaten bence video izleten alıyor eline bıçakla falan filan, ondan sonra şak 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 şak. Biz de aynısını yaptığımızı düşünüyorum. Şimdi gerçekten çok sıcak. Bir de tadına bakalım. Tadı nasıl olmuş? İsterdim ki bugün babam da benimle olsun ama babam şu an seyahatte arkadaşlar. Karavanla bir tura çıktı. Önümüzdeki hafta nasip olursa gelecek. Geldikten sonra tekrar devam edeceğiz. Şimdi hacı babasız olmaz yorumlarını biliyorum yani. Bence de olmaz ama yapacak bir şey yok şimdi. Babamı Antalya'dan mı getireyim yani? Şimdi arkadaşlar şöyle bir kenar kısmı bakın. Şöyle dışı baharatlı, içi sulu sulu. Şöyle görün. Bakın bu parça biraz soğudu. Şöyle tel tel ayrılıyor. Artık bu kadar pişirdik. Bir müsaadenizle tadına bakalım. Bismillah. Tuzsuz. Çok tuzsuz olmuş. Şöyle birazcık tuzladım. Şimdi bir daha bir parça tadacağım. Arkadaşlar şovu var ama yani lezzet noktasında bir sıkıntı yok ama kuru bir et bu ya. Yani böyle birazcık hani bir sos istiyor yani. Bence bir de şu suyuna, kendi suyuna bir batıracağım bakalım. Böyle yağsız ya. O yağsızlığı biraz böyle şey yapıyor. Kuru geliyor. Böyle daha iyi ama yine de bunun biraz daha geliştirilmeye ihtiyacı var bana göre. Yani bunu bir daha yaparsam bir farklı şekilde yaparım. Kesinlikle bunu birazcık daha yağlandırmak gerekiyor arkadaşlar. Sonuç olarak başardık mı dersek
Buradaki challenge neydi? O videodakini yapmaktı. Etle alakalı hiçbir bilgimiz yoktu. Sadece şovu izledik. Ve normalde çok bilinen bir et değil arkadaşlar. But yumurtası çok bilinmeyen bir et. Yani birçoğunuz belki ilk defa duymuşsunuzdur. Ona rağmen bunu başardık kabul ediyorum bu sefer. Soğutmadan artık aşağı indirelim, yiyelim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.